Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün elimizdeki en boş Audi A6'yı anlatacağım. 2023 model. Siyah. Birkaç özelliği var içinde ama onun dışında bomboş bir Audi. Yani hala bir Audi mi? Hep birlikte görelim. Dış tasarım olarak dışarıdan baktığımızda ilk düşüncemiz bu araç boş mu? Çünkü Audi'nin bir kas yapısı var, bir yapısı var. Yani boş olup olmadığını anlayamıyorsunuz. Yani bu çizgileriyle beraber çok hoş duruyor ve dolu olduğunu zannediyoruz ama aslında o kadar da dolu değil. Yani çoğu özelliği opsiyonel olduğu için opsiyonel olarak özelliklerinin birçoğu yok diyebiliriz. Aracın duruşu çok heybetli olduğu için yani boş olduğunu anlayamıyorsunuz. Evet arkadaşlar aracın dış tasarımıyla başlayalım önce. Bu 2023 model bir Audi A6. Dolu dolu bir A6 değil. Evet bu araç neredeyse bomboş diyelim. Yani içinde Quattro yok, park sensörü yok ama gelin dış tasarımına bir bakalım isterseniz hep beraber. Çünkü biliyorsunuz Audi dış tasarımında işi gerçekten çok iyi yapıyor. Yani araç boş olabilir ama dışarıdan buna kimse inanmayabilir yani. Çünkü hani Audi sonuçta herkes dolu bir araç olduğunu düşünebilir. İlk olarak ön taraftan başlayalım. Şu geniş ızgaraya bir bakın. Audi'nin meşhur büyük krom ızgarası. Resmen ben buradayım diyor. Yani aracın hani dolu bir araç olduğunu gösteriyor. Yani öyle gözüküyor aslında diyebiliriz. Arabaya şöyle bir baktığımızda size o premium hissi veriyor araç. Ama gördüğünüz gibi önündeki farlar normal. Hani dolu bir far değil, sadece beyaz düz bir çizgi şeklinde gündüz aydınlatmalarımız var ve onun dışında bir de mercekli led farlarımız vardır üstünde. Ama dediğim gibi hani aracın hatlarından dolayı aracın boş olduğunu anlayamazsınız. Şimdi gelin aracın bir boyutlarına bir bakalım hep beraber. Bu canavar tam 4 metre 93 santim uzunluğu var. Neredeyse 5 metre. Heybetli bir araç. Yanında park ettiğinizde uzunluğunu fark edebiliyorsunuz yani her türlü. Genişliği ise 1 metre 89 santimetre. Yani içerisindeki yolcular içinde ferah bir alan sunuyor. Yüksekliği ise 1 metre 46 santimetre. Böylece yere yakın, daha sportif diyelim. Aslına baktığınızda spor bir araç değil bu. Sedan segmentinde lüks bir araç diyebiliriz ama hani boş. Sonrasında yanına geçelim aracın. Yana geçtiğimizde tasarım çizgilerinin sadeliği gerçekten dikkat çekiyor. Audi bu modelde minimalist bir tasarım tercih etmiş. Düz pürüzsüz hatlar tercih etmiş. Düz pürüzsüz hatlar, ince krom detayları da vardı normalde ama ben bu aracı tasarlarken opsiyon olarak koyduğumuz şeyleri size bahsetmem gerekirse o krom olan çıtaları siyah yaptırdım ve tavanını siyah yaptırdım. Bir de 3 tane multimedya ekranı koydurdum araca. Başka onun dışında hiçbir opsiyonel hiçbir şey yok aracın. Zaten içine girdiğimizde de göstereceğiz. Sonrasında jantlarına gelirsek normal Audi'nin ekstra bir ücret almadan verdiği jantlardan var üstünde. 17 büyüklüğünde ve 225 ebat genişliğinde jantlarımız bulunuyor. Lastiklerimiz bulunuyor pardon. Şöyle aracın arka tarafına doğru da bir bakarsak eğer, ince uzun stop lambaları göze çarpıyor. Hani çok ince demeyelim ama eskisine göre ince olarak gözüküyor ve nikelaj bir düz çizgimiz bulunuyor. Bunlar da yine dediğimiz gibi özelliksiz, yani led falan değil. Gördüğünüz gibi sinyalleri bu şekilde çalışıyor. Difüzörlerimiz var. Yine onlar da nikelaj. Onları siyah yaptıramadım. Hani bu aracı yapmamızın sebebi tamamen ekonomik olarak uygun olması için yapılmıştır. Hani onun dışında dediğim gibi hiçbir opsiyonel özelliği bulunmuyor aracın. Evet arkadaşlar, aracımızın bagajını açıyoruz şimdi. Size de bagajını da göstermek istiyorum. Şöyle bagajınızı açtığımızda, yani aracın uzunluğundan dolayı hemen hemen 5 metre uzunluğundaki bir aracın bagajı, ucunu göremiyorsunuz bagajın, o şekilde söyleyeyim. Kocaman bir bagajı var. Burada yine bir gözümüz var. Burada benim kişisel eşyalarımız var. Bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Yani hazır gözümüzü çarpmışken. Bunu yapan insan gerçekten ödül almalı yani. Öyle söyleyeyim. Reklam değildir bu arada.
buz çözücü. Kışın burada Almanya'da çok fazla buz olduğu için bunları kullanıyoruz. Yani bir 2 dakika 3 dakika içinde camınızı tamamen buzdan temizliyor. Gayet başarılı. Neyse gelelim aracın bu kısmına. Burada benim kişisel eşyalarım var. Yine burada boş bir alan var. Audi istepne vermiyor. İstepne olmadığı için lastik tamir kitimiz de bunun içinde bulunuyor. Onun dışında bagajın iç döşemesi diyeyim gayet iyi, güzel. Ama misal bir Mercedes'teki kadar temizliği kolay bir halı değil bu. Ama yine de hani güzel temizleniyor. Mercedes'teki halı kısmı, temizleme kısmından bahsediyorum. Temizleme olarak Mercedes bundan daha iyi. Neyse kapatıyorum şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi aracımızın motor kısmına bakıyoruz beraber. İnceliyoruz. Performansıyla hakkında bilgi vereceğim. Aracımız burada. Motorumuz bu şekilde. Aracın kalbi diyebilirim. Aracımız yine 4 silindirli motor. 2 litrelik turbo benzinli motorumuz. 260 PS üretiyor. Yani oldukça hızlı bir araç. 0-100 hızlanması da fabrika verilerine göre 6.8 saniye. Maksimum hızı da 250 km ile dijital olarak sınırlandırılmıştır. Yani aracımızda çok fazla motor kısmında anlatabileceğimiz bir şey yok. Yani yeni tip motorlar böyle ufak üretiliyor ama PS'leri yüksek oluyor. 2 litrelik bir motor var bunda. 4 silindirli. Turbo ile desteklenerek 260 PS elde etmiş oluyorsunuz araçta. Kumaş koltuklar bulunuyor araçta. Hiçbir şey dediğimiz gibi koymadık araca. Sadece dediğimiz şeyler var. Onları da göstereceğim size. Onun dışında aracımızda ambiyans aydınlatma var. Gayet şık duruyor. Zaten Audi A6'nın iç tasarımını şu an bildiğiniz gibi. Şöyle bir aracın oturma pozisyonlarını size göstermek istiyorum. Şu an aracın ön koltuğu bana göre ayarlı. Şöyle oturuyorum. Araç 5 metre olduğu için hani arkası çok rahat. Lüks bir sedan olduğu için bu. Hani çok rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi araçta hiçbir opsiyon yoktur. Yani gördüğünüz gibi klima ayarlama bile yapamıyorsunuz hiçbir şekilde. Type-C girişi dahil yok yani. Audi bu opsiyon olayını biraz abartmış durumda şu an. Şimdi aracımızın kapı koluna geçelim. Yani Audi'de en beğendiğim şeyi göstermek istiyorum. Bu opsiyonel değildir. Yani opsiyon olarak almıyorsunuz. Audi güvenlik açısından. Yani diğer araçlarda şu an kullandığım hiçbir araçta göremedim. Bu arka çocuk kilidi. Normalde hani uğraşıyorsunuz arkadan anahtarla çevirmeye falan filan o şekilde uğraşıyorsunuz. Ama Audi'de böyle değil. Buradan kapatıp açabiliyorsunuz. İki kapıyı da kontrol edebiliyorsunuz. Audi'nin en beğendiğim özelliği budur. Net olarak söylüyorum bunu. Yine burada bagaj açma tuşumuz var. Herhangi bir şekilde otomatik bagaj seçeneğimiz bulunmuyor araçta. Dediğim gibi sadece opsiyonel olarak araca aldığımız şeyler 3 tane multimedya ekranı vardır. Yani hayalet ekranımız ve multimedya ve klima kontrol ekranımız bulunmaktadır. Onun dışında yani araçta gördüğünüz gibi hiçbir opsiyonel hiçbir parça yoktur. Bardaklı normalde opsiyonel olarak bardak kapaklı da alabiliyorsunuz. Gayet şık duruyor ama bu araçta dediğim gibi opsiyon olduğu için opsiyon hiçbir şey yok. Bomboş bir araç. Bu araçta beğendiğim bir şey de vites seçicimizdir. Yani gayet güzel duruyor, şık duruyor. Eski tasarıma göre ben beğeniyorum bunu. Onun dışında aracın şöyle menülerini gösterecek olursam, yani, gerçi bilinen menüler bunlar. Buradan işte ortadaki seçenekleri değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi harita, son hedefler vesaire. Sonrasında şuradan basarsak büyütüp küçültebiliyoruz.
Yani şöyle navigasyonunu da tam ekran şeklinde kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi aracın sürüşüne geçelim ve videomuzu bitirelim. Hepinize teşekkür ederim. Bu arada abone olmayı unutmayın kanalımıza. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi sürüşe geçelim. Hissiyatlarımızdan bahsedelim ve videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar, aracımızın sürüşüne geçtik. Hep beraber size hissiyatlarımı anlatacağım. Yani hissiyat demeyeyim, bu uzun süredir kullandığım bir araba. Bir senedir falan kullanıyorum. Sonrasında şöyle anlatmam gerekirse araç 260 PS. Son derece güzel hızlanmaya sahip. Hani bastığınızda gidiyor. Tamam, opsiyon yok ama motoru güçlü. Aracı seviyorum bu arada. Ama araçta herhangi bir park sensörü falan yok. Bunu kendiniz manuel olarak park etmeniz gerekiyor. Kamera yok, park sensörü yok. Yani şu zamanda böyle bir teknoloji nasıl bir opsiyon olarak sunulabiliyor bunu anlamış değilim. Yani fikirlerinizi aşağıya yoruma belirtirseniz sevinirim. Yani gerçekten anlamıyorum. Biz bu aracı sipariş verirken yani bu seçeneği seçmediğimiz için geldiğinde çok şaşırdık. Aşırı derecede hani olmadığını görünce çok şaşırdık. Hani inanamadık diyelim. Çünkü koskoca bir firmasının, Audi'sin böyle bir özelliği yani şu zamanda koymaman, ne diyebilirim ki buna? Evet arkadaşlar, şimdi aracımızın hızlanmasını hep beraber göstereceğim size. Görün siz de. Şöyle şu an 27 km hızla gidiyorum ve birden gaza basacağım. İyi seyredin. Gördüğünüz gibi araç 260 kilometrenin hakkını veriyor. Bu arada rüzgar seslerini duyuyor olabilirsiniz. Rüzgar sesleri de var aracımızda, yok değil yani. Yalan söylemeye gerek yok. Gördüğünüz gibi aracın hızlanması gayet başarılı. Bir de gaz tepkisi biraz geç geliyor. Ama o da normaldir diye düşünüyorum. Ama gayet başarılı. Bir senedir falan kullanıyorum bu aracı. Gayet sürüş olarak gayet memnunum araçtan. Ses yalıtımı normal. Hani bir A6'nın olması gerektiği gibi. Hani sessiz. Ama böyle yani bir A8 değil. Bir S-Class'a değil. Ama ses yalıtımı gayet iyi. Hani bir de motor sesini bir tık duyuyorsunuz. Onun dışında bir şey duymuyorsunuz. Süspansiyon olarak söyleyebileceğim, hani şu an üzerindeki lastikler çok kalın olduğu için çok konforlu bir yolculuk yapıyorsunuz. Ama virajlarda hani ben çok hızlı girmiyorum. Denemiyorum yani. Çünkü bilmiyorum nasıl bir tepki vereceğini. Zaten çok hızlı kullanan biri değilim. Ama araç bastığınız gibi yerinden fırlıyor. Gördüğünüz gibi. Hani yürürsünüz. Her türlü araçla yürürsünüz. Süspansiyon olarak gayet başarılı. Gayet konforlu bir yolculuk yapıyorsunuz. Bir de yakıt olarak yani fabrika verilerini çok şu an aklımda unuttum sanırım onu. Şuraya bir yere yazarım onu. Ama bastığınızda araç gerçekten benzini içiyor arkadaşlar. Yani 2 litrelik bir motor var. 260 PS üretiyor ama benzini gerçekten bastığınızda içiyor. O şekilde anlatabilirim. Şimdi araçta normal menümüz var. Herhangi bir CarPlay, Android Auto falan onlar yok. Hiçbir şekilde. Sadece aracımızda koltuk ısıtmamız var. Bir de bu 3 tane ekran var. Bunları da aldım opsiyon olarak. Hani çok bu da boş olmasın dedim yani. O yönden. Bunları yaptık. Tabii şimdi Audi'den bu kadar opsiyonel olmasını gerçekten çok şaşırıyorum. Opsiyonel olmasına. Ama yapacak bir şey yok. Ben araçtan memnunum. Yani en azından bir park sensörü olsaydı çok güzel olurdu. Yani bunu beklemiyordum Audi'den. Ama maalesef böyle bir gerçek var. Arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Yani videolarımız çok profesyonel değil biliyorum. Şimdi daha yeni başladık biz bu işe. Yeni çekim yapmaya başladık.
Ama hani bazı arkadaşlar, yani yorumlarda gördüğüm kadarıyla, bizi çok profesyonel insanlarla karşılaştırıp ona göre değerlendirmeler yapıyor. Ama biz çok profesyonel olmadığımız için hani bu olmayacağımız anlamına gelmez. Daha da profesyonelleşeceğiz. Ekipmanlarımızı geliştireceğiz. Konuşmamızı düzelteceğiz. Her şeyi yapacağız Allah'ın izniyle. Ama siz de bize abone olup yorum yapıp desteklerinizi sağlarsanız çok teşekkür ederim. Daha bir şey istemeyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet.